Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel bot pati çalışacağız. Şöyle göstereyim. Önü ajurlu, iki renk, çizgili, tamamen haroşadan örülüyor. Bu şekilde bir parça. Bunu da böyle dışa doğru kıvırıyoruz. Dilerseniz bu kenar kısmını oya da geçebilirsiniz. Ben yapmadım. Şöyle gösterelim. Çok şık duruyor. Ben bayıldım. Böyle lacivert de değil. Çok güzel bir mavi ve gül kurusu. Işıktan tabii farklı çıkıyor olabilir renkler. Dediğim gibi çok basit örülüşü var. Şu şekilde duruyor. Tabii ayakta çok daha hoş duruyor tabii. Evet, iplerimiz şöyle. Bu rengi ben Alize Ekstra'da bulabildim. Yani şöyle lacivert de değil tam. Numarası da 409, almak isteyenler olursa. Bu da gül kurumuz. Bunun da renk numarası 161. Bu iki renge ihtiyacımız var. Makasıma ihtiyacım var. Bir tane dikmek için iğnemiz. Ve misinalı şişle örüyorum ben. Rahat ediyorum misinayla. Evet arkadaşlar, eğer hazırsak hep beraber başlayabiliriz. 5 ilmek atarak başlıyoruz. Şişimize şu şekilde 2, çok fazla sıkmayın, 3, 4 ve 5 düğümlüyorum burayı. Şimdi ben ters örgü öreceğim. Bu ilk sıramız olduğu için ilk ilmeği tabii ki de öreceğim. İlk ilmeğimi örüyorum ve diğer başa çıkana kadar bütün ilmekleri tek tek örüyorum. Son ilmeğimi düz örüyorum. Onu da kenarı düzgün çıksın diye, yani şu düz görüntüyü elde edebilmek için son ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi bir ilmeğimi ördüm, aldım, ikincisini ördüm ve bir tane doluyorum üstüne. Ortadaki üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar doluyorum ve kalanları haroşa örüyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum tabii ki. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Hepsini ters örenler ters, benim gibi ters örenler, ajur ilmek doladıklarımız da dahil. Düz örenler de düz örgü olarak önde ve arkada örecekler. Son ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 5 ilmek 7 ilmeğe çıktı. Artışları hep ön yüzde yapacağız. 2 ilmek örüyorduk. Şimdi bu sefer 3. ilmeğe çıktı. Ortadaki düz kısım burada. Bir kere doluyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar doluyorum ve haroşalarıma devam ediyorum. Son ilmeğimi düz. Yine arka yüzde bütün var olan ilmekleri ters örgü örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde son ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Bir kere daha göstereyim. İlk ilmeğimi aldım ve ters örmeye başlıyorum. Arttırdığım ilmek bu. Bunu da örüyorum. Şimdi şu ortadaki düz ilmeği örmeden evvel bir tane doluyorum. Artış yapıyorum. Düzümü örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Yani ortada olan düz ilmeğin sağından ve solundan ön yüzde her seferinde artırış yapıp bu şekilde şöyle ajurlarımızı oluşturacağız. 15 diş haroşa sırası olana kadar bu şekilde öreceğiz. Şu kısım olacak, yani o patiğimizin şu kısmı olacak. Bu kısım 15 diş
haroşa olana kadar bu şekilde artışlarımızı yaparak şöyle göstereyim. Ortadaki ilmeğimiz düz, sağ ve soldaki ilmeklere artış yapıyoruz ve ilmeklerimiz dolayısıyla artmış oluyor. İlk sıramız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sıra 15 diş haroşa sırası olana kadar örüyoruz. Ondan sonra renk geçişi yapacağız. 2 diş arada farklı rengimizle öreceğiz. Şimdi 15 diş haroşa sırası olana kadar hep birlikte örelim. Tekrar birlikte olacağız. Arkadaşlar, ben 15 diş haroşa sıramı ördüm. Şöyle göstereyim. Böyle ufak bir üçgen parça oluyor. Şimdi ikinci rengimize geçeceğiz. Onu bağlayalım hemen. Ters. Benim gibi ters haroşa örenler, ters örgü örenler arka yüzden renk geçişini yapacaklar. Düz örgü örüp haroşa örenler de ön yüzde renk geçişini yapacaklar ki şu renk geçişini yaptığımızda oluşan şeyler ön yüzde olmasın. O yüzden ters örgüyle örenler arka yüzden, ön yüzden de düz örgü örenler renk geçişi yapacak. Şimdi bu şekilde ikinci rengimizi bağladık. Şimdi patiyi şuradan çıkartayım ben. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle tutarsak şu ilk renk geçişimizi yapıyoruz. Şimdi bundan sonra ilerlememiz şu şekilde: iki renk, iki diş, ikinci rengimizde 5 diş, ana rengimizde ikinci rengimizde 2 diş, diğer renkte 5 diş. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 sefer ikinci rengimizle ördüğümüz 2 diş haroşamız oluşana kadar bu şekilde öreceğiz. 2 diş haroşa, 5 diş haroşa, 2 diş haroşa, 5 diş haroşa. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi şöyle rengimi bağladım ve aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Renk geçişi yaptığım için ilk ilmeği öreceğim. Normalde örmüyorum. Bu şekilde haroşamıza örmeye devam edeceğiz. Arttırmalarımızı ön yüzde yapacağız yine. 2 diş olduğu zaman tekrar lacivertime geçeceğim. 5 diş de lacivertle öreceğim. O şekilde 5 sefer ikinci renk olana kadar bu şekilde örgüme devam edeceğim. Sonra şu uç kısmını öreceğiz birlikte ve dikişini yapacağım. Evet, ikinci arttırmam ve düz olarak devam ediyorum haroşama. Çok kolay, çok da çabuk örülüyor. Yani bir günde bir çift örülebilir oturup örülürse. Son ilmeğimi yine düz olarak alıyorum ve ön yüze geçtiğimde ilk dişimi örmüş olacağım. Bir kere daha böyle git gel yapacağım ve 2 dişim oluşacak. Ondan sonra da lacivertime geçeceğim tekrar. Onunla da 5 diş öreceğim. Ondan sonra tekrar diğer rengime geçeceğim. Ve 5. kez pembeyle ördüğüm zaman 2 dişimi pembe ipimle işim bitmiş olacak. İpi kopartacağım. Evet. Şöyle arttırma yerine geldim. Bir kere arttırıyorum. Bu ilmeği düz örüyoruz. Tekrar arttırıyorum hemen sonrasında ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde örmeye devam edelim. İkinci rengimizle 5. kez 2 diş ördüğümüzde tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar, ben 5. pembe 2 diş haroşamı da ördüm. Şu anda şişimde tam 104 tane ilmek var. Pembe ipimizle işimiz bitti. Onu şimdi kesebiliriz. Şöyle kenarından kestim.
Ve bunu lacivert iple birbirine bağlıyorum. Şöyle bakın, örerken ilk ilmekten değil ikinci ilmekten arada yürüterek yukarıya kadar geldim. Bu ipleri de sonra saklayacağım buraya. Ön yüzüne saklayayım şöyle ki bunu giydiğimizde kıvıracağız ya böyle dışarıda. İç kısımda kalır. Şimdi sadece lacivert iple öreceğiz. Şimdi buraya kadar hep ortadaki ajurumuzun sağından ve solundan birer birer arttırarak gitmiştik. Şimdi artık şu alt kısmı öreceğiz. Arttırarak devam edildiğinde böyle çok sipsivri oluyor. Ben de yani yaptım, bir kere geri söktüm. Hoşuma gitmedi. Yani şöyle yuvarlak bir görüntü elde etmek için son 8 sıramız galiba 2 4 6, evet 7 ve 8. sırada hem keseceğiz hem 8. sıramızı oluşturmuş olacağız. Bundan sonra artık arttırmadan sadece var olan bütün ilmeklerimizi gideceğiz, geleceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Arttırma yaptırmıyoruz kesinlikle. Var olan ilmekleri örüyoruz ve devam ediyoruz. 8 sıra boyunca 8 haroşa diş oluşana kadar öreceğiz. Ben ters örgü gördüğüm için ön yüzde oluşuyor tabii benim haroşa dişlerim. Ön yüzde 7 dişim oluştuktan sonra ters sıradan bir kere daha geleceğim. 8. sırayı hem keseceğiz hem de 8. sıramızı oluşturmuş olacağız ve patiğimiz bitecek. Şimdi sadece lacivertle 8-7 diş haroşa oluşana kadar örelim. Ondan sonra kesimini yapıp patiğimizin dikişine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi 7 diş haroşayı ördüm. Parçamız bu şekli aldı. Arkadan da bir sıramı geldim. Şimdi burada hem keseceğiz hem de ters keseceğim için, ters örgü örerek ördüğüm için haroşayı 8. diş haroşamız oluşmuş olacak. Biraz evvel yanlış söylemişim, ilmek sayısını 94 ilmeğimiz var arkadaşlar şişimizde. Şimdi kesme işlemini de şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuzdur mutlaka. Patiğimiz çok güzel oldu ama. Ayakta çok güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim. Örün derim. 2 ilmeği alıyorum. Ve ters örer gibi kesiyorum. Sol şişime geri aktarıyorum. Tekrar 2 ilmek alıyorum. Yine kesiyorum. Şişime aktarıyorum. 2 ilmek alıyorum. Ters örer gibi kesiyorum. Bu şekilde sıkmadan, kasmasın. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Ve patiğimizi dikip bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. İpimi de sakladım. Temizledim ipliklerimi de. Böyle bir parçamız oluyor. Şimdi dikiş işine geçelim isterseniz. İğnemi, ipliğimi geçireyim. Ucunu düğümleyeyim. Evet. Şimdi içi düz kısmı içte kalacak şekilde şöyle katlıyoruz. Böyle üçgenimsi bir parça oluyor. Şimdi 1 2 3. pembeden itibaren dikmeye başlayacağız. Renkleri karşılıklı getirelim. Şu kısım açık kalacak. Burası bileğimiz olacak. 3. pembeden itibaren alttan yukarı, 3. ya da yukarıdan da sayarsanız 3. olmuş oluyor. Şimdi bir kere şu ipimi şurada bir sıkılayım. Evet. Her zaman yaptığımız gibi şurada görünen
V şeklinde ilmeklerimiz var. Benden taraftakilerini de iç kısımda kalanı alıyorum. Karşıdakinin de iç kısımda olanını alacağım. İç kısımdakini aldım. Karşıdaki de iç kısımda kalan ilmeğini aldım. Bu şekilde dikiyoruz. Böyle diktiğimiz zaman kalın bir dikiş hattı oluşmuyor. İncecik oluyor. O yüzden ayağı hiç rahatsız etmiyor. Bu şekilde içteki dalları alarak karşılıklı olduğu gibi dikeceğiz. Şu uç kısma yaklaştığımda böyle dikip komple dönelim. Buraya geldiğimizde uç kısma ben tekrar geleceğim. Tamamen bitişini gösteririm. Ondan sonra da manken ayağımıza giydiririz. Arkadaşlar şu alt kısımda gördüğünüz gibi V şeklinde ilmek yok. Onu da şöyle tuttuğunuzda görünen şu karşılıklı görünüyor. Aslında var V ilmekler ama yani gene de aynı şekilde içtekiler denk gelmiş oluyor. Dışta kalıyor, iç kısımda kalıyor. Böyle tuttuğunuzda buradakine ve direkt karşısındakine batarak hemen dikişinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde başa kadar gelelim şimdi. Evet, sona geldim. Şöyle 2-3 kere daha diktim mi burun kısmını kapatmış oluyoruz. Şimdi sonuncusuydu. Bir de şuradan en baştan şöyle bir kere daha son ilmekleri de kapatayım, görünmesin. Evet, şimdi şöyle yan çevireyim ve ilmeklerin arasından şöyle yandan yukarı doğru ayağımızın altını rahatsız etmesin. Gördüğünüz gibi oldukça esnek diktim. Sıkmayın, ipliği çok çekmeyin dikerken, kasmasın. Şöyle birkaç kere daha geçireyim ilmeklerin arasından. Şurada bir düğüm atayım. Evet, düğümümüzü de attık. Bir iki kere daha yukarı doğru yürütelim ve ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Şimdi yüzünü çevirelim. Evet, gördüğünüz gibi burun kısmı bu şekilde yuvarlak oldu. Burası gibi sivri olmuyor. Normal sanki taban örmüşüz gibi oluyor. Şöyle yuvarlak. Evet, diğer tekimizi de mankenimize giydirelim. Şöyle. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Sağ tekimiz, sol tekimiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi mis gibi oldular. Hatta biraz daha uzaklaştırayım kamerayı şöyle. Çok güzel oldu. İstediğiniz renklerle örebilirsiniz. Dediğim gibi ikinci kullandığınız renkle kenarına oya da geçebilirsiniz. Bu şekilde patiklerimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Hoşça kalın.